Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Eylül 2023 Cuma günü haftanın son yayınını yapıyoruz. Orta Doğu ve Arap dünyası ne konuşuyor, gündemlerinde ne var programına hepiniz hoş geldiniz. Sesle ve görüntüyle ilgili herhangi bir sorun yoksa ben bölge gündemine dair seçtiğim haberleri aktarmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada siz de chat kısmına yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bu arada soruların başına soru yazarsanız daha iyi olur. Kendi aranızdaki sohbetten dolayı bazen soruları kaçırabiliyorum. Evet, şimdi bölge gündemine bütün bölgeyi ilgilendiren bir haberle başlıyorum. Uluslararası Göç Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Osman El Belbisi adlı yetkili bir açıklama yapmış. Demiş ki su sıkıntısı yaşanan 17 ülkeden 12'si Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alıyor demiş. 2022'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde felaketler ve iklim sebebiyle en az 305 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini yani yer değiştirdiğini belirtmiş El Belbisi. Bunun dışında iklim krizinin en sert olarak kendini gösterdiği ülkeler arasında Irak da geliyor. Komşumuz Irak ve El Belbisi demiş ki 2021'in sonunda Irak'taki 19 kentten onun da su kıtlığı, yüksek tuzluluk ve Irak genelinde düşük su kalitesi nedeniyle en az 20 bin kişi yerini terk etti, köyünü, evini terk etti demiş arkadaşlar. Bunun dışında bir de Norveç Mülteci Konseyi tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırma varmış. Bu araştırmaya göre de kuraklıktan etkilenen bölgelerde her 15 aileden biri iş aramak için göç ediyor. Önce büyük şehirlere göç ediyorlar arkadaşlar. Oralarda iş bulamazlarsa komşu ülkelere, başka şehirlere, başka ülkelere göç ediyorlar. Şimdi asıl korkutucu olan ise Dünya Bankası'nın raporundan geliyor. Dünya Bankası diyor ki iklim değişikliklerinin etkileri sebebiyle 2050 yılına kadar yalnızca Kuzey Afrika'da, sadece Kuzey Afrika'da arkadaşlar, Orta Doğu değil, 19,3 milyon kişinin ülkeleri içinde yer değiştireceği öngörülüyor. Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 2022 yılı sonu itibariyle çatışma, şiddet ve durumların hassaslığı nedeniyle en az 12 milyon, 12,5 milyon insan yer değiştirmiş. Ya ülke içinde başka yerlere göç etmişler arkadaşlar, ya komşu ülkelere ya da başka ülkelere göç etmişler. Dolayısıyla aslında bütün dünya liderlerinin bütün husumetleri, her şeyi, ellerindeki işi gücü bırakıp bu konuyu görüşmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü iklim krizi bağıra çağıra geliyor. Özellikle komşu ülkelerde Irak başta olmak üzere Suriye gibi, İran gibi ülkelerde çok sert bir şekilde kendini hissettiriyor. Ve iklim sebebiyle yaşanan göçler gerçekten çok etkili olabiliyor. Çok yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor arkadaşlar. Hala günümüzde bile Suriye'deki işte ayaklanmanın sebepleri işte Sünni, yok Şii, yok Hristiyan, Müslüman falan derler de bununla alakası yok. Tamamen ekonomik sebepler ve o ekonomik sebeplerden biri de Suriye'de yaşanan kuraklıktan dolayı 1 milyondan fazla insanın büyük şehirlere yığılması, işsiz kalması. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra İran'dan başlayalım bölge gündemini aktarmaya. Şimdi İran demiş ki Güney Kutbu'nda deniz üssü kurmaya niyetli olduğunu söylemiş. İran bunun dışında bir de uzaya askeri amaçlarla bir askeri ve iletişim amacıyla bir uydu göndermiş. İran başarıyla gönderildiği belirtiliyor. Irak'a gelelim. Irak'ta enteresan bir haber var. Duhok kentinde 40 gün önce adamın biri ölüyor arkadaşlar. Gömülüyor tabii. Ondan sonra adamı ziyarete giden kızı diyor ki ben mezardan sesler duyuyorum. Böyle olunca tabii çevredeki işte köylerden vesaire de insanlar mezarlığa akın ediyor resmen. Hatta görüntüleri, fotoğrafları vardı daha doğrusu. Çok sayıda insanın mezarlığa akın ettiğine dair. Ama mezarın yeniden açılmayacağını belirtmiş yetkililer, demişler ki 40 gündür yani gömülü olan birinden ses gelmesi mümkün değil demişler.
Suriye'ye geçelim. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği grupların bölgelerinde çok ciddi güvenlik sorunu ve kaos devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili her Allah'ın günü en az birkaç tane haber var. Ya kendi aralarında çatışıyorlar ya yerel halkla birbirlerine giriyorlar. İşte hukuksuz tutuklamalar, işkenceler, adam kaybetmeler, aklınıza gelebilecek her türlü şey var. Diğer taraftan İdlib ve kırsalında bir süredir, birkaç gündür daha doğrusu Heyet Tahrir-i Şam yani İdlib'i kontrol eden cihatçılarla Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasında çatışmalar vardı. En son Türkiye devreye girmişti. Hatta Kilis'te bir toplantı yaptırmış Türkiye taraflara diye bir iddia da vardı. Size aktarmıştım geçen gün. Bunun ardından ateşkes sağlanmıştı ve çatışmalar durmuştu. Ama yayına hazırlandığım sıralarda bu çatışmalar yeniden patladı arkadaşlar. HTŞ son olarak Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolündeki 2 köyü ele geçirmişti. Bu ateşkes anlaşmasına göre bu köyleri HTŞ'nin çekilmesi gerekiyordu ama HTŞ son dakika vazgeçmiş gibi görünüyor. Peki neyi bölüşemiyorlar bunlar? Büyük ölçüde kaçakçılık hatları üzerindeki kontrol arkadaşlar. Ciddi bir para gelir sağlıyor çünkü o kaçakçılık hatları silahlı gruplara. Bu nedenle de kaçakçılık güzergahı üzerindeki köyler, kasabalar, yerleşim birimleri sürekli el değiştirebiliyor. İkincisi de İdlib'deki cihatçı gruplar çok küçük alana sıkışmış durumda. Dolayısıyla zaman zaman Suriye ordusuna, zaman zaman da Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolündeki yerlere saldırıyorlar. Alan açmaya çalışıyorlar kendilerine. Biraz daha Halep kırsalına yayılmaya çalışıyorlar. Bakalım son HTŞ Milli Ordu, Türkiye'nin verdiği isimle eski adı ÖSO arasındaki çatışmalara Türkiye yeniden müdahil olacak mı? Bir kere daha ateşkes sağlanabilecek mi? Ama akşam saatlerinde son gelen haberlere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor bu yeni çıkan çatışmalarda. Şimdi Şam'a doğru gidelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Çin'e gitmişti. Asya Olimpiyatlarının, Asya Oyunlarının açılış törenine katılmak üzere. Esad'ın dönüşü de oldukça Çin'in prestijini göstermesi açısından oldukça etkileyici oldu. Yani Çin jetleri işte belli bir mesafeye kadar Esad'ın uçağına eşlik etmiş. Zaten Esad da Çin uçağıyla gitmişti. Çin uçağıyla geri döndü Suriye'ye. Ondan sonra Pakistan'da, Suudi Arabistan'da aynı şekilde Suudi Arabistan hava sahasından vesaire geçerken her ülkenin jetleri bu uçağa eşlik etmişler herhangi bir saldırı gerçekleşmesin diye. Diğer taraftan Çin bir kere daha açıklama yapmış ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuş. Bu konuyla ilgili tek girişimde bulunan Çin değil arkadaşlar. Rusya'da yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler'le görüşmeye başlamış Suriye üzerindeki yaptırımlarla ilgili. Bu yaptırımlar çünkü insanların hayatlarını korkunç derecede etkiliyor ekonomiyi. Yaptırımlar normalde siyasi araç olarak kullanılır. Yani halk canından bezer, ondan sonra öfkesini tepedeki yönetime yöneltir. Yönetim bu yolla devrilir şeklinde bir düz mantık kullanılıyor. İşliyor daha doğrusu yaptırımlar uygulandığında. Ama bir taraftan Avrupa ülkeleri yeni göçmen akınları istemiyor. Diğer taraftan Suriye'de insanlar ekonomik kriz dolayısıyla boğulmak üzere. Bu çerçevede hem Çin'in hem de Rusya'nın bakalım Birleşmiş Milletler nezdinde en azından yaptırımlar konusunda girişimleri karşılık bulacak mı? Bulmazsa eğer arkadaşlar tekrar söylüyorum yani eğer Suriye'deki mevcut şartlar bir yıl daha devam ederse gelecek yıl yeni göç akınlarının ortaya çıkması hiç ama hiç şaşırtıcı olmaz. Suriye'de durum gerçekten korkunç durumda. Yani memur maaşları 20-25 dolara tekabül ediyor. Düşünün artık gerisini. Kiralar almış başını gidiyor. Yakıt deseniz öyle, yiyecek deseniz öyle korkunç durumda. Bütün bunlar olurken yani Avrupa ülkeleri bir taraftan Türkiye'de dahil olmak üzere göçmenleri istemiyor. Ama aynı zamanda yaptırımlar da var. Şimdi Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi konuşmuş. Demiş ki Batı ülkeleri göçmenlerin eğer Suriye'ye geri dönüşünü istiyorsa bununla ilgili bunu sağlayabilmek için uygun şartların yerine getirilmesi gerekiyor demiş.
ve yine hem yaptırımlar, Amerikan yaptırımlarından bahsetmiş daimi elçi, hem de Amerika'nın yani savaş yıkımı, ondan sonra Amerikan yaptırımları, artı bir de Amerikan yaptırımlarından dolayı sahadaki ekonomik araçları kullanamamasından bahsetmiş. Mesela demiş ki petrolden kaybımız, yaptırımlar sebebiyle petrolden kaybımız en az 115 milyar dolar demiş arkadaşlar. Şimdi bu petrolden kayıp nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Birincisi, savaş döneminde petrol yataklarının bulunduğu yerler, tesisler, ondan sonra rafineriler çok ağır zarar gördü. Savaştan birçok defa el değiştirdi zaten. Şimdi bu alanların, yerlerin tekrar petrol üretimini gerçekleştirilmesi için inşa edilmesi lazım. Ama o teknoloji yaptırımlara takılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla gerekli araç, edevat, hatta teknolojiyi, mühendisi, teknik elemanı bile Suriye dışarıdan getiremiyor yaptırımlar sebebiyle. Bunun dışında bir de yani mevcut kullanılan petrol üretimi gerçekleştirilen sahalarda da bir takım işte tamiratların vesairenin yapılması, tadilatların yapılması gerekiyor. Bu da aynı zamanda yaptırımlara takılıyor. Dolayısıyla günlük ortalama çıkarılması gereken işte X varil petrol çıkarılması gerekiyorsa süre kaç yıldır bu petrolün çıkarılmadığı üzerinden hesap yapılıyor. Ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi demiş ki petrolden kaybımız şimdiye kadar 115 milyar dolar yaptırımlardan kaynaklanan bir şey bu. Evet, bu şekilde ama bir de Büyükelçi demiş ki biz vatandaşlarımızın geri dönmesini isteriz. Bununla ilgili herhangi bir engel yok demiş. Ve Lübnan'a gelelim. Lübnan'da arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunuyor. Normalde son yardım Kasım ayında süresi bitmişti son yardımın ve sürenin tekrar 6 aylığına uzatılması gerekiyordu. Ama Amerikalılar bu yardım süresini uzatmayacaklarını, yenilemeyeceklerini söylüyorlar. Bunun gerekçesi olarak da diyorlar ki birincisi reform yapmadınız ey Lübnanlılar, ikincisi de senesi doldu neredeyse Cumhurbaşkanı seçemediniz demişler. Bu sebeple askeri yardımların süresinin uzatılmayacağını belirtmişler arkadaşlar. Şimdi bu askeri yardımların haberlerde yer almayan gizli şartlarından biri de şudur arkadaşlar. Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi. Yani geçtiğimiz yıllarda da mesela Amerika Birleşik Devletleri bunu açıkça birkaç kere de söyledi zaten. Biz Lübnan ordusuna yardım ediyoruz. Lübnan ordusu gidip Hizbullah'la işbirliği yapıyor vesaire diye şikayetleri bulundular. Lübnan ordusu üzerinden Hizbullah'a baskı yapılması gibi bir politika yürütmeye çalışıyor Amerikalılar. Dolayısıyla son askeri yardımın süresinin uzatılmaması meselesinde Hizbullah olayı ne kadar etkilidir bilemiyorum ama kesinlikle maddelerden biri olduğu kesin. Onu söyleyebilirim. Bu arada Lübnan'da hem reform yapılmaması, Cumhurbaşkanı seçilememesi, bir türlü hükümetin kurulamaması gibi sebeplerden dolayı Fransa ve diğer ülkelerin de sabrı tükenmeye başlamış. Çünkü Fransa dahil çeşitli ülkeler Lübnan'a bir takım işte hibeler, ondan sonra uygun fiyata ya da düşük faizli krediler vesaire verme taahhütünde bulunmuşlardı ya da bulunuyorlar hala. Ama bunların bir takım şartları var. Yani diyorlar ki biz size beleşe para vermeyiz, bize proje hazırlayacaksınız. Paranın nereye harcandığını biz bileceğiz, yolsuzluğa kurban ettirmeyeceğiz verdiğimiz parayı diyorlar. Şimdi bir proje hazırlanması için ortada hükümetin olması lazım arkadaşlar. Hükümetin olabilmesi için Lübnan'da kavga eden siyasi tarafların bir araya gelebilmesi lazım. Bu oldukça karmaşık bir süreç nihayetinde. Ama bununla ilgili girişimler devam ediyor. Fransa, Suudi Arabistan, Katar, ondan sonra İran, başka hangisiydi? Tabii 4 ülke, bir tane daha vardı da 5. ülke unuttum şimdi. 5 ülke bir araya geliyor, ara ara görüşüyorlar arkadaşlar. Lübnan'a Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için Doha girişimi adı verilen bir süreç başlatılmıştı geçtiğimiz ay.
ya da önceki ay, son 1-2 ay içinde daha doğrusu. Bu çerçevede Lübnan'da aktif olan, nüfuzu olan ülkeler bir araya geldiler ve Lübnan'da işte Cumhurbaşkanlığı için adı geçen birkaç tane ismi tartışmaya başladılar. Mesela Ahmet, Suudi Arabistan'la Fransa Ahmet'i destekliyor ama İran Ahmet'e karşı. Mehmet, Fransa karşı ama İran Mehmet'i istiyor şeklinde böyle kavgalar var. Herkes kendine yakın olan adamı seçtirmek istiyor Cumhurbaşkanı olarak. Bu arada tabii tek handikap bu değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığına seçilecek ismin Hristiyan ve Maruni olması gerekiyor Lübnan'ın mezhepçi anayasası dolayısıyla. Şimdi bu arka plan bilgisinin ardından son durum ne? Son durum şu, son olarak Suudi Arabistan ve Fransa Lübnan'da Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle ilgili bir araya gelmişler ve Lübnan basınına göre de Doha girişimi hızlanmaya başlamış. Dolayısıyla en azından 2024 yılında Lübnan'a bir cumhurbaşkanı seçilebileceği konusunda ümitlerin yükseldiği belirtiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun. Hem Hristiyan hem Maruni arkadaşlar. Joseph Aoun'a ilk başta işte Hizbullah karşı çıktı dediler. Aslında bu doğru değil. Yani Joseph Aoun'un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Hizbullah'la Lübnan ordusu birçok konuda işbirliği yaptılar. Yani Hizbullah Lübnan ordusu ile birlikte hareket etti. Şimdi bununla ilgili bir haber vardı. Hizbullah yetkililerinden alınan bilgiye göre Joseph Aoun'un Cumhurbaşkanlığına Hizbullah karşı değil arkadaşlar. Neye karşı ya da ne konuda tedirgin? Joseph Aoun'un yerine kimin Genelkurmay Başkanlığına getirileceği konusunda endişeli. Çünkü az önce söylediğim gibi Hizbullah'ın konumunu doğrudan etkiliyor. Hizbullah bir silahlı güç olarak Lübnan ordusunun resmi olarak Lübnan içinde partneri arkadaşlar. Birlikte operasyon yapıyorlar. Özellikle işte IŞİD'di, Suriye sınırıydı vesaire. Yeni gelecek olan Genelkurmay Başkanı eğer Suudi Arabistan'a ya da işte Fransa'ya yakın biri olursa Hizbullah ordu koordinasyonunun bekası ne olacak diye tedirginmiş Hizbullah, haberlere göre oldukça da mantıklı, makul bir haber diye düşünüyorum Lübnan gerçekleri çerçevesinde. Bunun dışında Lübnan içinde çok ciddi bir ekonomik kriz de var. Neredeyse bütün sektörler, kamu kuruluşları, hakimler, savcılar, avukatlar, ondan sonra öğretmenler, mühendisler, askerler ara ara greve gidiyorlar. Ve Lübnan'da okulların, devlet okullarının açılmış olması gerekiyor arkadaşlar ama ucu açık grevler devam ettiği için şu anda hala çocuklar okula gidemiyor. Bununla ilgili çok uzunca bir haber vardı Lübnan basınında. Kısacası diyor ki bizim çocuklarımız ne zaman okula gidecekler? Çocuklarımız okul yüzü bile görmediler. Covid geldi, üstüne Beyrut limanı patlaması geldi, onun üstüne grevler geldi. Çocuklar yıllardır doğru düzgün okul yüzü görmediler. Devlet okullarında da şimdi sürekli grev var diye serzenişte bulunmuş veliler. Ve evet, son Azerbaycan-Ermenistan geriliminden dolayı Lübnan'daki Ermeni kitle de hareketlenmiş. Son olarak Azerbaycan elçiliği önünde eylem yapmışlar arkadaşlar. Eylemcileri dağıtmaya çalışan polisle göstericiler arasında bir itiş kakış arbede yaşanmış. Bugün de bir gösteri varmış. Evet. Ve size enteresan bir casusluk hikayesi anlatacağım şimdi. Gazze'den İstanbul'a, İstanbul'dan Beyrut'a şeklinde. Şöyle arkadaşlar, şimdi Gazze'li Ebu Muiz diye bir adamdan bahsediliyor. Bu adam Gazze'de yaşadığı dönemde Mossad bir şekilde bu adamla iletişim kuruyor, ilişki kuruyor ve bu adamı devşiriyor. Ve bu adam Gazze'de olduğu dönemde Mossad'a bazı kişilerin ve silah depolarının da aralarında olduğu kıymetli bilgiler aktarıyor. Hatta geçen yıl Hizbullah'ın Gazze içindeki bir silah deposunda gerçekleşen patlamanın ardından Hamas, o dönemde Hizbullah değil, özür dilerim, Hamas.
Hamas o dönemde işte oksijen tüpleri patladı diye örtbas etmişti ama Hizbullah diyorum yine, ama Mossad'ın parmağı olduğu belirtiliyor şimdi o patlamada. Bu Ebu Muiz adlı Gazze'li ve Mossad'a çalışan adam bir süre sonra Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de Hamas yetkilileriyle iletişim kuruyor arkadaşlar. Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları ile iletişim kuruyor. O arada Türkiye ile İsrail arasında yakınlaşma süreci başlıyor. Ve İsrail'in birinci şartı da şu: Türkiye'de bulunan Hamas üyelerinin işte bazılarının sınır dışı edilmesi, ama hiçbir şekilde Türkiye'de bulunan Hamas üyelerinin ya da Filistinli grupların Türkiye toprakları üzerinden İsrail'e tehdit olabilecek eylemler gerçekleştirmemesi gibi bir temel şartı var. Bu dönemde de Ebu Muiz de sınır dışı edilenler arasında. Ve Ebu Muiz'in sınır dışı edildiği yer neresi? Mossad'ın en çok istediği yer arkadaşlar, Lübnan. Adam Lübnan'a sınır dışı ediliyor Türkiye'den. Ain Hilve adı verilen ve Filistinli farklı grupların yaşadığı ve sürekli çatıştığı mülteci kampına, Filistinli kampına yerleşiyor. Burada da yine Mossad'a çalışmaya devam ediyor. Mossad'a işte Ain Hilve kampı ile ilgili, oradaki Hamas varlığı ile ilgili, Kassam Tugayları ile ilgili bilgiler aktarmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve son olarak da Ain Hilve kampı içindeki çatışmalarda da adamın böyle provokatif bir takım eylemlerin de olduğu söyleniyor. Yani tarafları birbirine de düşürüyor aynı zamanda. Ve adam en sonunda yakalanıyor ve tespit ediliyor ki Mossad üzerinden adamın farklı ülkelerde, ki Türkiye'de büyük ihtimalle, hangi ülke olduğu söylenmemiş ama yüklü miktarda parası varmış Mossad tarafından ödenen. Ve Ebu Muiz Beyrut'taki işini ya da kendisine verilen, Mossad tarafından verilen görevi sona erdirdikten sonra Türkiye'ye kaçmayı düşünüyormuş. İstanbul'a yerleşecekmiş. Ama son anda bir şekilde bu adamın Mossad'a çalıştığı keşfediliyor. Adam yakalanıyor. Hamas içinde çok büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor bu. Çünkü Hamas içinde birçok isimle temas halinde ve yakınlık da kurmuş. Hamas bu olayın da üstünü örtbas etmeye çalışıyor. Diyor ki hayır, sadece teknik servislerde çalıştı. Hamas'ın yöneticilerinden biri kesinlikle değil. Destekçisi olarak göründü şimdiye kadar. Yani Hamas içindeki rolünü küçük göstermeye çalışıyor Hamas adamın. Evet. Gazze'den İstanbul'a, İstanbul'dan Beyrut'a, oradan tekrar İstanbul'a arkadaşlar. İsrail'e gelelim. İsrail İç Güvenlik Birimi İsrailli üst düzey yetkililere suikast hazırlığında olan bir İran'a yakın çetenin çökertildiğini duyurmuş. Yani bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurmuş ama daha fazla detay yok bununla ilgili. Ama bir de İsrail'le alakalı bir başka haberde, özür dilerim, İsrail'le alakalı başka bir haberde Roger Waters'a dair arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Filistin yanlısı, dünyaca ünlü bir müzisyen. Son dönemde Filistin'e verdiği destek İsraillileri oldukça rahatsız etmiş ve Roger Waters'ı antisemitik olmakla suçluyor İsrail basını. Filistin'e gelelim oradan. Şimdi Filistin'le ilgili iki tane haberim var arkadaşlar. Birincisi şu: geçtiğimiz günlerde size aktarmıştım zaten. İsrailliler çok büyük bir ihtimalle yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne vizesiz seyahat edebilecekler. Filistinliler de aynı hakkı istemişler. Yani Amerika'ya biz de vize muafiyeti istiyoruz diye. Tabii Amerikalılar ne diyecekler cevap olarak? Cevap verecekler mi onu bile bilmiyoruz. O da ayrı mesele. Ve Filistin'le alakalı ikinci haberimizde Hamas'a dair, Gazze'ye dair. Gazze'de son seçimler 18 yıl önce gerçekleştirilmişti arkadaşlar. Hamas'a dair en sert eleştirilerden biri de budur. Yani seçim yaptırmıyor. Bir kere iktidarı ele geçirdi ki o zaman gerçekten kazanmıştı şaibesiz bir şekilde Gazze'yi Hamas.
ama ondan sonraki 18 yıl boyunca seçim yaptırmadı diye eleştirilir. Nihayetinde Hamas demiş ki yerel seçime hazırız demiş 18 yıl sonra. Peki yerel seçim olursa ne olur arkadaşlar? Yine Hamas kazanacak. Onu da söyleyelim yani. Gazze'de çünkü en etkili güç Hamas şu anda. Yıllar içinde propagandasını da yürüttü, toplumsal teşkilatlanmasını da yürüttü, örgütlenmesini de yürüttü. Diğer gruplar, yani Filistinli diğer gruplar, özellikle de seküler gruplar Gazze'de oldukça zayıflar. Mısır'a gelelim. Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir swap anlaşması yapmış. 1,5 milyar dolarlık yaklaşık olarak. Bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır yerel para birimi üzerinden iş yapacaklarmış, ticaret yapacaklarmış. Bunun da Mısır'da hızla yükselmekte olan enflasyon ve hızla yükselmekte olan doları biraz sakinleştirmesi bekleniyormuş. Gerçi Mısır ekonomisi gibi devasa bir ekonomi 1 milyar dolarlık bir ticaretle nasıl düzelecek onu ben anlamadım. Ekonomist değilim, o yüzden yorum yapmıyorum. Ama Mısır'da ekonomik durumun oldukça kötü olduğunu belirtiyor. Yerel haberlerde de var. Mesela insanlar artık et, tavuk vesaire falan değil, sebze için bile veresiye alışveriş yapmaya başlamışlar. Hatta bir tane de insan hikayesi vardı haberler arasında. Mısırlı bir vücut geliştirme şampiyonu çöp toplayarak hayatta kalmaya çalışıyor diye. Ve bir de arkeoloji haberi verelim arkadaşlar. İskenderiye'den. Mısır biliyorsunuz antik medeniyetlerin beşiği olan bir yer, bir coğrafya. İskenderiye'de Tanrı Amon ve Afrodit'e adanmış tapınaklar bulunmuş. İskenderiye'nin içinde değil arkadaşlar. İskenderiye açıklarında suda yani denizin tabanında bulunmuş daha doğrusu. Arkeolojik çalışmalar başlamış orayla ilgili. Ve Suudi Arabistan giderek daha fazla robotlara yer vermeye başladı arkadaşlar. Yine Mekke'de farklı dillerde, birçok dilde daha doğrusu hizmet veren robotlar hizmete girmişler. Yani Kur'an ve zemzem suyu taşıyorlar. Ondan sonra yol, yordam bilmeyen hacılara rehberlik ediyorlar. Yani normal bir mihmandarın yapabileceği birçok şeyi yapabilecek robotlar bunlar. Öyle bir haber vardı. Şimdi bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan Suudi Arabistan gerçekten değişmeye çalışıyor arkadaşlar. Uluslararası yatçılık merkezi olmak istiyormuş Suudi Arabistan. Monaco ile bir anlaşma imzalanmış. Hatta bu anlaşma çerçevesinde ve de yatçılık merkezi olmak için 2025 yılına kadar 1200 otelin olduğu en az 8 resort hazır olacakmış. İşte lüks villalar, spalar, bakım merkezleri vesaire, restoranlar, aklınıza gelebilecek işte lüks resortlarda ne varsa hepsi olacakmış yat turizmi çerçevesinde. Suudi Arabistan'la Çin arasında bir ulaştırma anlaşması imzalanmış. Bu çerçevede liman yönetimi, yüksek teknolojinin kullanıldığı yolların inşası ya da mevcut yolların yüksek teknolojiyle donatılması gibi konularda işbirliği yapılması konusunda anlaşma yapılmış arkadaşlar. Çin-Suudi Arabistan işbirliği bununla da sınırlı değil. Yani bir taraftan Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden yüksek teknoloji silahlar istiyor. Diğer taraftan Çin ile ortak tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Gelecek ay. Tatbikatın adı da Mavi Kılıç 2023. Ortak deniz tatbikatı yapılacakmış ve Çin'in güneyindeki denizlerde yapılacakmış bu tatbikat. Lübnan Güzellik Kraliçeleri Riyad'daymış. Bunun görüntüsü de vardı, fotoğrafı da vardı arkadaşlar. Yani üstüruplu giyinmişler tabii, mayo ile gitmemişler Riyad'a ama işte ceket takım vesaire böyle kolu açık kıyafetlerle falan Lübnanlı güzeller Suudi Arabistan'da bir panele katılmışlar. Orada işte Arap dünyasının kökleriyle ilgili bir takım konuşmalar yapılmış. İşte şarkılar söylenmiş vesaire. Suudi Arabistan için gerçekten ilginç bir etkinlik olmuş.
Bütün bunların ötesinde arkadaşlar Suudi Arabistan basını açık bir şekilde dönüşüm, Suudi Arabistan'daki değişim, Suudi Arabistan'daki dönüşüm, Suudi Arabistan'da Rönesans, Suudi Arabistan'da işte yeni dönem başlıkları altında çok sayıda etkinlik yapıldığını yazıyor. Hatta doğrudan bu kelimelerin kullanıldığı çok sayıda yazı var. Artık kamuoyuna iyiden iyiye yüksek sesle duyurmaya başlamışlar. Biz değişeceğiz, biz dönüşeceğiz diye. Bakalım ne kadar başarılı olacak mevcut Veliaht Prens. Libya'da biliyorsunuz çok kötü bir sel felaketi olmuştu. Sel felaketinin ardından hala sele kapılıp bir şekilde çamur deryasının içinde kalan cesetlere ulaşmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bu arada tipik bir Orta Doğu hastalığı ya da kanseri mi diyeyim, ahlaksızlığı mı diyeyim bilmiyorum. Son haberlere göre daha sel suları çekilmeden bazı gruplar evlere girip soygun yapmışlar. Altınları, paraları vesaire filan çalmışlar. Yani insanlar, hayatta kalanların da malı mülkü yani o büyük ölçüde sel tarafından yutulmuş, selin götüremediğini de soyguncular almış götürmüşler. Ve son iki haberim. Fas. Şimdi arkadaşlar kadın erkek eşitliği konusunda Fas pek sicili temiz ülkelerden değil. En son bu konuyla ilgili kanuni düzenleme 20 sene önce yapılmış. Ve işte sivil toplumun, aktivistlerin, biraz da değişen dünya şartlarının baskısıyla Fas kralı demiş ki evet bu kanun eskidi, yenisini yapmamız lazım. Ve bir talimat vermiş. Yeni hazırlanacak kanunda çocuk yaşlı evliliklerin sona erdirilmesi umuluyor. Aynı zamanda mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması, aile içinde kadın erkek haklarının bir kere daha belirlenmesi gibi bazı detayların olacağı belirtiliyor. Şimdi bu yeni kanunla ilgili bir taraftan aktivistler ümitliymiş, kadın aktivistler, kadın hakları konusundaki çalışan aktivistler. Ama diğer taraftan kanunu hazırlayacak olan komitenin tamamı erkeklerden oluşuyor. Hatta bir kısmı da muhafazakarlığıyla bilinen erkeklermiş. Dolayısıyla yeni kanun daha doğrusu beklendiği kadar haklar vermeyebilir kadınlara diye eleştirenler de var. Ve son Cezayir'le Fransa'nın arasındaki gerilim devam ediyor arkadaşlar. Macron'un üstten konuşmaları, Cezayirlilerin ne yapıyorsun sen? Hani protestoları, sosyal medya kampanyaları vesaire derken Cezayir Fransa'nın etkisini kırmak için okullardaki eğitim müfredatını değiştirmeye karar vermiş. İlk adım olarak da Fransızca yerine İngilizce eğitim verileceğini duyurmuş arkadaşlar. Evet, Orta Doğu dünyasından benim aktaracaklarım bu kadar. Şimdi sizin sorularınıza, yorumlarınıza bakalım. Evet, evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz görüşmeyeli? Sefa Yücel demiş ki Cuma günü daha iç açıcı haberler vardır umarım. Orta Doğu'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla iç açıcı haberler olsa İskandinavya falan olurdu adı. Orta Doğu olmazdı yani. Evet. Sefa Yücel bir uzmanla Karabağ yayını yapılsa keşke. Bunun için uzman arıyorum açıkçası ama iki taraf da aşırı politize. Dolayısıyla dengeli bir şekilde yorum yapacak birini bulana kadar aramaya devam edeceğim ama yapmak istiyorum öyle bir yayını. Evet, bakalım. Şahsenem Hanım, Brüksel'den selamlar demiş. Brüksel değil mi? Evet, Brüksel'den selamlar demiş. Bizden de selam olsun size. Muharrem Palaz demiş ki Esad her açıdan düğmelere basmış durumda bir çıkış yolu arıyor. ABD engeli olmazsa bu yıkımdan daha çabuk çıkar. Bütün işi ABD bozuyor demiş. Doğru. SDG'nin Derizor'da ki sokağa çıkma yasağı sürüyor mu? Bildiğim kadarıyla sürmüyor. O bir günlük bir şeydi.
Ha, güzel öneri. Şükran Yerci demiş ki vallahi ben olsam şarkıcı Feyruz'u seçerdim Cumhurbaşkanı olarak. Evet, Remo 1980'e kadar Lübnan'a Orta Doğu'nun Paris'i deniliyordu. Evet, iç savaş yıktı geçti arkadaşlar. Sevgili Esvatini, Yemen'le ilgili de bir yayın yapmak istiyorum ama bu konuyla ilgili uzman birine ulaşamadım bir türlü. Yani hani iki tarafa da objektif bakan isim arıyorum açıkçası. Bu arada önerileriniz varsa isim önerisi şu uzman iyidir vesaire diye bu yayının altına yazabilirsiniz. Evet, bakalım. İlhan demiş ki Suudi Arabistan'ın bünyesi bu kadar hızlı değişimi kaldıracak mı? Vallahi bekleyip göreceğiz açıkçası. Yani bir tarafta Vahabiler var. Vahabi sistemin üzerine kurulmuş olan işte eğitimdi, sağlıktı, ondan sonra hukuk sistemi vesaire var. Diğer taraftan dünyaya entegre olmaya çalışan bir veliaht prens var. Ortada bir yerde buluşmaya çalışacaklar gibi görünüyor arkadaşlar. İlk başta büyük ihtimalle ağırlıklı olarak yabancılara hitap eden, daha böyle seküler kesime hitap eden bölgeler oluşacak. Diğer taraf işte hayatını kendi bildiği gibi oldukça kapalı ve katı kurallar çerçevesinde yaşamaya devam edecek. Ama ondan sonra yavaş yavaş ülke dönüşecek gibi görünüyor. Havalar da serinledi ama sizin çocuklardan ses seda yok demiş. Yine bayılmış yatıyor. Uyuyor. Bal da uyuyor. Ha, enteresanmış. Konu dışı ama Hattuşa'da yeni bir Anadolu dili keşfedilmiş. Kalaşma ülkesinin dili e, bir tablet adlı bir tablet bulmuşlar. Yeni arkeolojik kazıda demiş. Bilmiyordum. Evet, Amerika ve İsrail Dürzileri destekliyor. Süveyda'daki diyorsunuz gösterilerden dolayı. Doğru, Suriye'nin Süveyda kentinde, Şam'ın güneyinde olan, Şam'a 2-3 saatlik mesafedeki Süveyda kentinde epeydir işte gösteriler düzenli bir şekilde devam ediyor. Ama katılım çok az arkadaşlar, onu belirteyim. Süveyda'daki gösterilerden bir devrim çıkmaz. O da ayrı mesele. Amerikalılar da evet orada gösteri yapan birileri var hadi destek verelim diye destek veriyorlar. Yani oradan bir şey çıkmayacağını Amerikalılar da biliyorlardır muhtemelen. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Karabağ'la ilgili yayında hem Rusya'nın pozisyonu hem de enerji günlüğü açısından, güvenliği açısından Aydın Sezer iyi olmaz mı? Olabilir. Aydın Bey'le bir konuşalım. Evet arkadaşlar, Orta Doğu ve Arap dünyasına ilişkin benim aktaracaklarım bu kadar. Zannedersem sizin yorumlarınız da bu kadardı. Gelecek hafta yeni yayınlarda buluşmak üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta hepinizi yayınlara sorularınızla ve yorumlarınızla birlikte bekliyor olacağım. İyi tatiller dilerim şimdiden.